İnanılmaz ya. Burada devasa kocaman bir balina var. So, do you feel at all Danish or Faroese, like proud Faroese? Dünyanın en refah içinde yaşayan ülkelerinden birisi. Ne yapıyorsunuz lan? Burada tahta. Çatılarda görüyorsunuz çimler var. Soranlar olmuştu, sokakta insan görüyor musunuz? Bu vize peki nasıl alınıyor? Arkadaşlar, dünyanın en küçük ve en ilginç ülkelerinden birinden, Faroe Adaları'ndan selamlar herkese. Buraya gerçekten çok uzun yıllardır gelmek istiyorum ancak kısmet olabildi. Buranın doğası enfes güzel, aynı zamanda dünyanın en refah içinde yaşayan ülkelerinden birisi. Size burada 2-3 ayrı video çekeceğim. Bu ilk videomda öncelikle işte burayla ilgili genel bilgiler, nasıl gelinir vesaire onları anlatacağım. Şu an başkent Tórshavn'dayız. Buraları göstereceğim. Sonraki videolarda da daha buranın doğası vesaire başka konulara değineceğiz. Hep birlikte gezmeye başlayalım. Faroe Adaları Türkiye'de çok az bilinen bir ülke. İsmin daha çok milli futbol takımımızla Avrupa Kupası ya da Dünya Kupası elemelerinde eşleştiğinde duyuyoruz. Ben size hemen biraz temel bilgiler vereyim. Burası aslında Danimarka Krallığı'na bağlı özel bir ülke. Yani iç işlerinde tamamen serbest, dış işlerinde ve savunmada ise Danimarka'ya bağlı. Nüfusu sadece 55 bin. Bu nüfusun 23-24 bin kadarı da bu bulunduğumuz başkent Tórshavn'da yaşıyor. Faroe Adaları tam olarak nerede diye soracak olursanız Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Norveç ile İzlanda arasında yer alıyor. Ülke 18 adadan oluşuyor. Saydın mı lan? Ve bu 18 adanın 17'sinde yerleşim bulunuyor ve neredeyse adaların tamamı birbirine köprülerle ya da deniz altındaki tünellerle bağlanmış durumda. Dün biz havaalanından buraya gelirken o kadar güzel yerlerden geçtik ki arkadaşlar, size anlatamam. Onları göstermek için de sabırsızlanıyorum ama dün yolda bir video çekmiştim. Kısa birkaç video. Onları da şimdi buraya koyarım. Gerçekten çok güzel bir ülke. Gezmek için sabırsızlanıyorum. Bu arada bakar mısınız şöyle evlere, bahçeli, çok güzel evler var. Size hemen bizim evi de göstereyim. Bu kırmızı evde kalıyoruz. Girişi de buradaki bahçe kapısından yapıyoruz. Eve bir geldim ki Şamil kardeşim bize kahve hazırlamış. Günaydın, nasıl deniyor Faroece? Godan Morgan. Bak hemen öğrenmiş de. Godan Morgan diyelim. Biz buraya dün akşam geldik aslında da yorgun olduğumuz için daha şimdi çekimlere başlayabildik. Ev turu yapalım demiştim ama önce şurada bir kahvemizi içelim. Aslında yukarıda da çok güzel bir terasımız var. Onu da göstereceğim. Şimdi evi gezmeye nihayet başlıyoruz. Fiyatını ise en son söyleyeceğim. Arkadaşlar, burası bizim ana oturma odamız. Bu evde 2 yatak odası, 2 oturma odası, salon var ve bir de nefis bir terasımız. Ona da bakacağız. Mutfağımızda burada işte kahve makinamız var. Burayı açtığımız zaman çeşit çeşit bardaklar, yine ayrı bardaklar, kupalar vesaire var. Yani bayağı bir donanımlı. Buzdolabını geldiğimizden beri açmadık ha. Bomboş. Market alışverişi yapmamız lazım. Burada Faroe Adası bayrağımız var. Çok güzel bir bayrağı var. Diğer İskandinav bayraklarına da benziyor. Beyaz üstüne kırmızı ve mavi çizgiler. Öncelikle benim yatak odamı gösteriyorum. Burası benim odam. Böyle ferah. Yukarıdan böyle camımız var. Gece kapatabiliyoruz. Ve size anlatmak istediğim bir şey var. Bakın, burada çift kişilik yatakta 2 ayrı yorgan var. İskandinav ülkelerin genelinde böyle bir gelenek var. Çünkü buralarda havalar soğuk olduğu için çiftler uyurken biri diğerinin yorganını üstüne almasın diye böyle 2 tane ayrı yorgan kullanma gelenekleri var. Bakın şu koltuğumuz da çok güzel.
televizyon var ama biz hiç televizyon izlemediğimiz için bizim için bir önemi yok. Şu anda diğer odaya bakalım. Burası da Şamil'in odası, bu yatak odası. Burada da 2 tane yatak var. Yani bu evde 4 kişi çok rahatlıkla kalabilir. Sokağa bakan da çok güzel bir manzarası var. Şurada da banyo ve tuvaletimiz. Biraz dağıtmış bulunduk ama burayı da göstermiş olalım. Burası da gayet güzel. Ve hemen üst kata çıkalım. Burası giriş kapımız. Üst kata da buradaki bu merdivenden çıkılıyor. Burası da üst kattaki salonumuz. Kocaman bir alan. Bakar mısınız? Şu tarz zaten sehpalara bayılıyorum. Burada da ayrı bir manzaramız var. Ve daha da güzeli, size şimdi terasımızı göstereceğim. Bu arada şu tablolar da gayet güzel. Bu biraz tabii nude olmuş ama hemen gösteriyorum. Bakın böyle bir liman manzaralı bir de terasımız var. Hava güzel olsun. Gerçi havanın güzel olmasına gerek yok. Şamil şey yapabiliriz. Burada yine alırız, bir şeyler içeriz, kahve içeriz ya da içkimizi içeriz. Çok güzel. Şimdi biraz şehri gezip sonrasında yakın çevredeki doğal güzelliklere gideceğiz. Akşam da inşallah denize gireceğiz. Değil mi? Şamil'i Halki videomdan hatırlıyorsunuz. Şamil'le biz dünyanın acayip yerlerine gidiyoruz aslında. O videoda Halki'de ama geçen sene Antarktika'ya gittik. Ondan önceki sene Grönland'a. Böyle acayip. Belki de nereye gideriz? Bizim o ada var ya konuştuğumuz. Bir sonraki senede Tristan da Cunha diye dünyanın her yerine uzak bir ada var. İnşallah manifest etmiş olalım, dua edelim. Ya değil mi? Koyduğumuz şeyi yapıyoruz. Kafamıza koyunca yapıyoruz. İlkan bizim seninle sırt sırta verip de Şu anda o bir hayal ama neden gerçek olmasın? Neyse böyle işte arkadaşlar. Şamil'le birbirimizi buz gibi yerlerde gaza getirip denize giriyoruz. Her yere giriyoruz. Her yere. Yürürken size ülkenin ekonomisiyle ilgili de bilgi vereyim. Arkadaşlar Faroe Adaları'nda kişi başı milli gelir 71 bin dolar civarında. Türkiye'de ise 15 bin dolar. Yani ülkemizin 5 katı. Ortalama maaşlar ve asgari ücretler de yine Türkiye'nin yaklaşık 5 katı kadar. Yani oldukça refah içinde yaşıyorlar. Ayrıca ev sahipliği oranı da bu ülkede %80 civarında. Ülkemizde ise %55'lerde. Para birimi olarak da Faroe kronu kullanılıyor. Aslında bu para aynı değere sahip Danimarka kronuyla birebir ve paraları da zaten Danimarka Merkez Bankası'nın kontrolünde. Şu anda Ekim ayı başındayız. Sene 2025. Bir Danimarka kronu yaklaşık 6,5 Türk lirası ediyor. Yani kolayca hesaplamak için 7 ile çarpıyoruz biz. Bakın şu aşağısı liman. Hemen yukarısında da böyle buranın Old Town dedikleri tarihi bölgesi var şehrin. Çatılarda görüyorsunuz çimler var. Doğadaki birçok yerde de şehir merkezinde bile bunlar var. Şamil biliyor musun sebebini? İzolasyon yapıyorlar. Evet. Değil mi? Kışın soğuktan, yazın da sıcaktan koruyormuş. Doğru. İçlerinde toprak da var aslında, çatılar bir nevi saksı gibi. Evet ama hala da devam ediyorlar. O da ilginç yani. Hani geçmişte bunu izolasyon için kullanmışlar. Abi Şu anda. zaten en güzel bence yöntem bu arada yani. Hani Peki sence böcek bilmiyor mudur eve? Bu böcekle yapıyorduk çünkü. katran koymuşlar, görüyor musun, böcek olmasın diye. Bunlar katran. Ha. Evin içini dikizlemiş gibi oluyoruz ama mutfağın güzelliğine bakar mısınız? Bakın burada zeminler bile hala taşla kaplı. Muhtemelen yine 16. 17. yüzyıldan kalma. Gerçekten masal gibi ve daha şehir içindeyiz. Şurada birileri çocuklarına böyle bir salıncak yapmış. Ne kadar güzel ya. Yani şurada yaşam gerçekten çok huzurlu ve keyiflidir. Çok güzel bir kafe bulduk, göstereceğim. Bizim evde bu arada şurada sarı binanın arka tarafı. Bakar mısınız şuraya? İçini de çok merak ediyorum.
Arkadaşlar kafenin içi çok güzel, o ayrı bir konu, geleceğim ona, ama 2 tane sandviç söyledik. Bakın Şamil bitirmek üzere, göstersin Şamil. Benim hiçbir suçum yok, o çok konuşuyor. Yani yok Wi-Fi şifresini öğreniyor. 3 dakika 5 dakika Benim almışız, yavaş ben başlamadım işim bu arada bile. yani. Neyse, sandviçi nasıl, güzel mi bari? Yok. Şamil jambonlu bir şey Jambonun söyledi. İçinde krem brü peyniri var. Gayet güzel. Benimki de böyle çırpılmış yumurtalı somonlu. Buranın balıkçılığı meşhur. Ve ikisi de 89 kron, yani 580 TL civarı ediyor. Pahalı gibi görünebilir ama dediğim gibi burada gelirler bizimkinin 5 katı. Kahve fiyatlarına baktım. Onlar da 35. Şimdi hesapladım. Kahvede 227 TL ediyormuş Americano. Bizde de benzer fiyatlar ama gelir 5 katı, yorum sizin. Kafenin hemen yan tarafında da böyle bir kitapçı var. Ama kitaplar daha çok Faroece mi, Danca mı bilmiyorum. Sorarım birazdan. Böyle hediyelik eşyalar vesaire de satılıyor. Kitapçıdayken Faroece ile ilgili bilgi de vereyim. Faroece bir Nordik dili, yani İskandinav dili, ama ne Danca'ya benziyor ne Norveççe'ye. En yakın olan dil İzlandaca. Bakın böyle göstereyim. Belki hani yazılı olarak kelimeler benziyordur ama konuşurken aksanları çok farklı olduğu için birbirlerini anlamıyorlarmış. Ama İzlandacayı daha kolay anlıyoruz dedi burada çalışan kız. Arkadaşlar havada burada bir tuhaf, bir güneş açıyor değil mi? Bir yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor, bu fırtına kopuyor. Evet, rüzgar çıkıyor böyle. Neyse, şimdi bankoya gidiyoruz. Bir para bozduralım dedik. Hem Faroe banknotları nasılmış? Görelim, bir de hatıralık Ona da alalım. evet, anı parası da yaparız kendimize. Böyle Instagram'da paylaştığımda soranlar olmuştu. Sokakta insan görüyor musunuz diye. Tabii ki görüyoruz. Ki böyle küçük bir şehre göre epeyce de var. Bayağı arabalar da çok sık geçiyor ediyor. Yani sokakta insan görünüyor ama tabii köylerde nasıl olur bilemiyoruz. Bugün böyle kısa bir doğa gezisi yapacağız. Sonrasında zaten sonraki günler bol bol doğada olacağız. Banka galiba burası, ki onun da binası çok güzel ama giriş nerede acaba? Hah, burası. Bankada şimdi para bozduracağız. Tabii ki dolar ya da euroyu getirip bozdurmamız gerekiyor. TL'yi bozdurmak çok mümkün değil. Arkadaşlar para bozdurma girişimimiz başarısız oldu. Çünkü sadece burada hesabı olan kişiler için para bozuyorlarmış. Aramızda rezil olduk. Aynen, neyse, şeyde de havaalanında da yoktu. Yani o zaman buraya gelirken ya Danimarka'da parayı bozdurmak gerekiyor Bozmak lazım. ya da hiç para getirmeyip burada bankamatikten çekmeniz gerekiyor. Faroe parasını görmek istiyorduk ama göremedik. Neyse, sağlık olsun. Danimarka'da alırız diye. Ama orada Danimarka'nınkini verirler. Burada Danimarka kronu alsak birebir Yok ya. şey deriz. Peki, Ha, paraya verir gidiyoruz misiniz diye. deriz. Verirler Paraya mi diye. kronu lazım deriz. Bir deneriz dönüşte. Deneriz, olur bence. Otoparka gelmişken araç kirasıyla ilgili de bilgi vereyim. Biz bu arabayı gelmeden online 1-2 gün önce kiraladık. Günlük 60 euroya. Burada bir de şöyle ilginç bir şey var. Bakın şurada saat gibi bir şey var. Görüyor musunuz? O saati park ettiğiniz zaman hangi saatte park ettiyseniz ona göre ayarlıyorsunuz. Burada otoparklar ücretsiz ama işte bazısı yarım saatliğine, bazısı 2 saatliğine, bazısı işte bu bulunduğumuz otopark en büyüğü 8 saatliğine bırakabiliyorsunuz ama eğer o saati kurmazsanız genelde 200-300 kron civarı cezalar kesiliyor. Aklınızda bulunsun. Arkadaşlar yemin ederim böyle kendimi masalın içinde hissediyorum. Bakar mısınız şuraya? Şamil, öyle değil mi ya? Bana mı öyle geldi? Burası Değil mi? gerçek masal dünyası. Acayip ya, hiç böyle gerçek bir yer değilmiş gibi. Şuraya
Baksanıza. Bu arada yolda o gelirken şeyler vardı ya, tüneller. O mavi ışıklı olan kısım denizin altında olduğumuz kısım. Bu köyün ismi Böğür. Tabi böyle mi okunuyor bilmiyorum ama tahminimce öyle. Sadece 74 kişi yaşıyormuş arkadaşlar burada ve nasıl yaşıyor insanlar bilmiyorum. Yani çok güzel, manzaralar şahane ama nasıl sosyalleşiyorlar acaba? Gerçekten merak ediyorum. Muhtemelen birbirlerine gelip gidiyorlardır. Arkadaşlar şu an buranın yerlisi Samuel ile tanıştık. Kendisine sorular soracağım buradaki yaşamla ilgili. Bakalım nasılmış. So Samuel, I have some questions for you. How is the life here? This is such a small village with 74 people. Yeah. So in winter what do you do and how is the summer? Which one do you prefer? I'm so curious about it. Yeah. In the winter time, this place can get a bit dark, very windy and stormy. Like you said when we met today, you didn't see the mountain behind us. Yeah, so the fog comes down, but it's a beautiful place that changes all the time. And the scenery in the summertime, I think this is the most beautiful place in the Faroe Islands. So you prefer the summer or the winter Yeah, time? yeah, Definitely summer. Yeah. And what do you do in winter here? If you want to socialize, you have to go to the other town, maybe the capital, Tórshavn. It's 40 minutes by car, I think. But in here, no, you just live here. The houses are here and we just live here, yeah. So, but you have friends your age here in this village, probably. You come and visit each other. Yeah, of course we do that also, yeah. So, like, northern people are usually known as cold people, like, they don't socialize. But how about Faroese? Are you, like, friendly to each other? Yeah, we're a bit the same, not very socializing in this village particular. But yeah, sometimes, yeah, we can visit each other. I think social media have put us in the back chair, in the sofa, so we don't see a lot of people walking around there. Yeah, but we were in Tórshavn all day. Yeah. I don't know about the village, but it was so crowded. We were surprised. So many people outside and so many cars. Maybe people are more social now. Yeah, maybe, I don't know. Maybe they are tourists, Danish tourists, so we can't differentiate between. Could be tourist also. I have a question about this. Yeah. Like the country is part of Danish kingdom, but it's Yeah. a separate country. So do you feel at all Danish or Faroese, like proud Faroese? I'm proud Faroese. I don't feel Danish at all. Yeah. I think most of us do. This is what I guess so. And the language, how close is it to Danish and Icelandic, for example? It's pretty far from Danish. Some words are alike, spelling-wise. Pronunciation, it's closer to Iceland. So when you read Danish, if you did not speak any Danish, you could understand maybe when you read. Yeah, when you read it. When they talk, not possible. No, if you didn't understand it, no. And what about Icelandic? How close is it? How much percent you can understand? Yeah, it's maybe every other word that's pretty close. 50%. Yeah, almost. but also there, the dialect and pronunciation, it swerves off some. Yeah, but if Icelandic speaks very slowly, I can understand quite a bit. And I have a question about your job. I guess you are a butcher. Yeah. So how we do on this island? It's all privately owned. All the sheep or all the parts of the And land. how many sheep are there in the country? 50,000 people and how many sheep? Yeah, it's approximately 70,000 sheep. Wow, much Yeah. more than people. Yes. And what about other animals? Are there any like cows, pigs? Yeah, there are some cows, but mainly for milk production, not for the meat. Not for eating. Yeah. So you get the other food from Denmark and other countries maybe? Yes, yeah, mostly Denmark. Yeah. Okay, thank you so much for all the information. Thank you. Thank you. Bu kuzeyin insanları yani İskandinavlar vesaire soğuk olarak biliniyor ama gördüğünüz gibi ne kadar sempatik. İşte sokakta karşılaştığımız kişiler de öyle. Hatta Norveç'te falan da hep böyle sempatik insanlara denk geliyoruz değil mi? Bu arada şurada tarihi bir kilise var bakın. Mezarlık da var. Bak şuradan göstereyim. Görüyor musun? Arkada bir mezarlığı da var buranın. Neyse sempatik, iyi insanlar bence. Şuradan da plaja iniliyor. Siyah kumu var. Buraya da bir bakalım.
Daha bir hafta önce Agatonis'i de turkuaz sularda denize girmiştim. Şimdi de buradayım ama yemin ederim burada da canım denize girmek istedi. En azından giremesem bile şu kumuna bir ellemiş olayım. Bakın böyle bir siyah kumu var. Muhtemelen buranın volkanik yapısından kaynaklanıyor bu. Neyse, hazır deniz kenarındayken ülkenin ekonomisinden de bahsedeyim. Ne alaka diyeceksiniz. Arkadaşlar, Faroe Adaları'nın gelirlerinin yaklaşık %70-80'i balıkçılıktan geliyor. Geri kalanında işte turizm var, hayvancılık var. Son yıllarda da teknoloji şirketlerine yatırım yapmışlar ve ayrıca tabii Danimarka'dan gelen yardımlar, destekler de var. Balıkçılık demişken de tabii ki bu konuda Şamil tam bir uzman. Kendi teknesi var ve İzmir'de, Foça'da balık da tutuyor. Ona sorular soracağım. Abi, şimdi burası o kadar güzel bir balık avlamak için mera ki arkada tatlı su tuzlu suya karışıyor. Bizim Türkiye'de olsa burada deli gibi levrek olur. Lüfer var mı lüfer? Bu suyun birleştiği yerde ve balıkçılar buradan eksik olmaz. Burada hangi balıklar var acaba? Burada büyük ihtimalle soğuk iklim balığı, alabalık gibi böyle balıklar göç ederken burayı kullanıyor olabilir. Çünkü birkaç tane galiba, değil mi? kot balığı aslında işte. ama o çiftlikte bakıyorlar. Burada tam denizde var mı bilmiyorum yani şey olarak. Ama burada deli gibi Hollywood dedikleri o dev 60-70 kiloluk kalkan balıklarından var. Deli gibi ticareti var. Çok ciddi, pahalı balıklar. çok büyük ticareti de var. Bir de galiba somon çok. Somon var, evet, çiftlikleri var genelde. Genelde de böyle tatlı suyun tuzlu suya karıştığı yerlerde veya akarsu yerlerinde burada çok fazla balıkçılar gördük. Mera'yı sen aşağıda paylaşırsın, balıkçılar da gelir avlar burada bizim. Bizim buraya balıkçılar akın eder. O zaman tabii ki bununla ilgili düzenlemeler de var galiba. Vardır. Av mevsimi kesinlikle vardır, balıkçılık mevsimi. Az önce balıkçılık sektörünün büyüklüğünden bahsettik ya arkadaşlar. Sırf bu sebepten Faroe Adaları Avrupa Birliği'ne de üye değil, Danimarka Krallığı'nın bir parçası olmasına rağmen. Çünkü kendi balıkçılık kuralları, regülasyonları var. Hatta İzlanda ve Norveç gibi ülkelerde bu yüzden Avrupa Birliği'ne üye olmuyorlar. Çünkü o zaman kısıtlamalar getirilebiliyor. Faroe Adaları Avrupa Birliği'ne üye olmadığı gibi Schengen bölgesine de üye değil. Buraya gelirken de ayrıca bir Faroe Adaları vizesi alınması gerekiyor. Biz Grönland'a giderken de yine ayrıca bir Grönland vizesi almıştık. Çünkü Grönland da ne Avrupa Birliği üyesi ne de Schengen bölgesine dahil ama yine de Danimarka'nın bir parçası. Hatta buranın vatandaşları hem Faroe Adası vatandaşları, aynı zamanda da Danimarka vatandaşları. Bu vize peki nasıl alınıyor? Şimdi hemen size onu anlatayım. Faroe Adaları vizesini tahmin edebileceğiniz üzere Danimarka konsoloslukları veriyor ve prosedürleri Schengen vizesiyle tamamen aynı. Yine aynı aracı kurum üzerinden, VFS üzerinden başvuru yapılıyor. Ücret aynı, istenen belgeler aynı. Her şey tamamen aynı ama sadece başvuru yapılırken not düşülmesi gerekiyor. Schengen değil, Faroe Adaları vizesi diye. Ama eğer Schengen'iniz yoksa hali hazırda Faroe Adaları'nda da geçerli Schengen vizesi başvurusu yapılıyor. Ama aracı şirkette, yani VFS Global yapıyor şu anda, çalışan kişiler bu konuyla ilgili çok bilgi sahibi değil. Sizin özellikle belirtmeniz gerekiyor. Çünkü sistemde mecburen Danimarka vizesi diye seçiyorsunuz ama oraya gittiğinizde Faroe Adaları olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Grönland'da da aynı şey olmuştu bizde. Yeşil pasaportlara ise güzel bir haberim var. Sizin vize almanız gerekmiyor ama Avrupa'da oturum izni olan, hatta Danimarka'da oturum izni olanlar için ise bu geçerli değil. Yine de ayrıca bir Faroe Adaları vizesi alınması gerekiyor. Ben merak ettim, dedim neden bunlar Schengen'i kabul etmiyor? Edebilir aslında ama Faroe Adaları ülkesine giriş yapacak kişileri kendi kontrol edip belirlemek istiyormuş. Her ne kadar Danimarka konsoloslukları üzerinden olsa da, çünkü nüfusları çok küçük. Sadece 55.000 kişi yaşıyor adada ve kontrol etmek istiyorlar adaya kimin gelip gittiğini. Danimarka'dan vize alması gereken ülkelerden ondan ayrıca vize istiyor. Öyle ilginç bir konu da var. Çok vizeyle alakalı değil ama mesela burada yabancılara mülk satışına da çok izin vermiyorlarmış. Büyük kısıtlamalar varmış. Sadece Danimarka Krallığı vatandaşları daha kolay bir şekilde ev alabiliyormuş. Biz ise geçtim kısıtlama koymayı, ev alan kişilere vatandaşlık veriyoruz ki bizim zaten kendi vatandaşlarımızın evi yok. Videonun başında da söylediğim gibi ev sahipliği oranı Türkiye'de sadece %55 seviyelerinde.
yolda giderken şurada kocaman bir balina gördük. Belli oluyor mu bilmiyorum. Şimdi onun yanına iniyoruz. Yani kıyıya mı vurmuş, kendileri bir öldürmüş, avlamış bilmiyorum. Şimdi gidip inceleyeceğiz. Arkadaşlar inanılmaz ya. Burada devasa kocaman bir balina var ve sorduk. Buradaki çocuklara, çocukmuş onlar da. Ben balıkçı sanmıştım. Diyorlar ki 5 yılda bir böyle nadir denk geliyoruz böyle bir şeye. Çünkü balinalar hastalanınca, öleceğini bilince kendilerine kıyıya atıyorlarmış. Bu da o balinalardan biriymiş. Bakın ben yanında durunca boyutunun büyüklüğünü anlayabilirsiniz ve hayatımda ilk defa yumuşacık, Allah çok değişik. İlk defa bir şeye dokunuyorum balinaya. Çocuklara, guys, do you know when it came here? Yesterday. So it has been here for a day. Dün olmuş bu. Yani böyle bir şeye denk gelmemiz de inanılmaz bir şey. Kuyruğuna da bakalım. Herkes de izlemeye gelmiş. Buranın yerli halkı mı acaba bilmiyorum. Balinanın kuyruğuna da. Anam yumuşacık ya. Bakar mısın böyle şey, plastik gibi. İnanılmaz güzel bir şey. Çok acayip. Valla neyse böyle bir şey de görmüş olduk. Bu arada Faroe Adaları ve hatta İzlanda, Grönland, bunlar balina avcılığı konusunda eleştirilen ülkeler. Hani doğal avcılıktan ziyade, çünkü galiba bazen tuzak kuruyorlarmış ve o şekilde avlıyorlarmış. Şamil, Antarktika'da balinaları böyle uzaktan görüp izlemiştik. Burada canlısını diyeceğim ama canlı da değil. Kambur balinalar çok dramatik oluyor abi ya. Düşünsene, şimdi bu balina hastalanmış. Balinalar hastalandığı zaman böyle genelde kendi habitatının en derinlerine düşmesinler diye, denizlerin dibine düşmesinler diye kendilerini karaya ait olmadıkları bir habitatın içine atıyorlar. Bilerek İntihar ediyorlar yani. Zaten çok zeki hayvanlar oldukları söyleniyor. Hayvanlar. Ama kurtarma üzücü. ekibi geldi, inceleme ekibi geldi arkada. Botları görüyor musun? Nerede? Evet. Çocuklar ama dün geldi. Belki geceden gelmişler. Ya vardır, örnek almışlardır. Mesela bak, Evet. buradan bir kesit almışlar ya. O kesit belki yaşını öğrenmek için bir kaburga örneği olabilir. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Burada ta. Geliyor. Arkadaşlar yol üstünde böyle sevimli kuzular gördük. Demin biz arabayı durdurunca koşa koşa gelmişlerdi. Şimdi kaçıyorlar ama neden anlamadım. Gelin, pis pis. Buna ne pis pis de denmez. Ne denir lan? Gel. Daha çok kaçtılar. Gel. Gel. Böyle tüylüler ama şu an yağmur yağdığı için üzerlerinde belli olmuyor. Bizim kuzulara da benzemiyorlar ama çok sevimli tipler. Baksanıza meraklı. Bak ben dönünce geliyorsunuz. Arkadaşlar saunaya geldik. Bu gördüğünüz sauna, ama sahibi yan dedi ki şu an çok rüzgar var. Kapı böyle çarpabilir, açılabilir, kırılabilir. O yüzden dedi yarın yapın, ama yine de evet, içini gösteriyorum hemen. Bakın. İçi böyle yakmış da bile, ama dedi şu an girmeniz güvenli olmaz. O yüzden yarın gideceğiz. Yan amcamız burayı da o kadar güzel yapmış ki, yeni yapmış, korkuyor. İlk fırtınasıymış buranın. O yüzden çok tedirgin. Deniz birazcık uzakta olduğu için burada cold branch gibi, yani soğuk dalım gibi buraya önce gireceğiz. Burası deniz suyu. Deniz suyu aşağıdan taşınıyor ve buradan girip tekrardan saunaya girip çıkıp soğuk su yapacağız. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz sizden bir ricam olacak. Eğer kanalıma abone olabilirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bunu söylüyorum çünkü izlerken insan unutabiliyor, aklına gelmeyebiliyor. Ama şu an ben size hatırlatmış oldum. Beni kırmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beğen tuşuna basar ve yorum da yapabilirseniz gerçekten çok sevinirim. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Biz şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Buranın yerel lezzetlerinin tadına bakacağız.
Başlangıçlarımız geldi. Ben çorba söyledim. Morine balıklı, beyaz şarap soslu bir çorba. Safran da var içinde. Lezzeti güzel ama ben ondan daha da çok bu ekmeğini beğendim buranın. O kadar lezzetli ki size anlatamam. Sırf bu ekmek için bile gelinir. Şimdi bu buradaki koyunların bacağı. Bu çok güzel bir birayla marine ediliyor. Aynı zamanda 14 saatte pişiriliyor kuyu içinde. Şöyle çok güzel bir ete sahip. Buradaki sos da koyunun yağıyla yapılan, büyük ihtimalle kuyruk yağıyla yapılan, tam emin değilim, bir sos. Şimdi tadıyorum. Daha aromatik, böyle güzel. Yani kuzu etinden daha farklı böyle. Çünkü marine edilmesinden dolayı farklı. Ama tabii ki beslenmesine göre de hayvanın tadı değişir. Ama çok beğendim. Çok lezzetli yani. Arkadaşlar ben kuzu etini pek tercih etmem ama buna gerçekten bayıldım. Muhtemelen buradaki kuzuların beslenme koşullarının iyi olmasından kaynaklanıyor bu lezzet. Ama fiyatları söylemeyeyim çünkü Faroe Adaları'nda restoranlar çok pahalı. Zaten bugün tanıştığımız saunanın sahibi Jan dedi ki biz Faroe'liler çok fazla gitmeyiz restoranlara dedi. Geleneksel insanlarız. Evimizde, ailemizle birlikte yemek yemeyi tercih ediyoruz. Çok nadiren restorana gidiyoruz. Oralar daha çok turistler için dedi. Bu bilgiyi de size de iletmiş olayım. Şimdi eve gidiyoruz ama bakın burada böyle bir mekan da var. Bar sanırım ve hafta içi olmasına rağmen kalabalık. Demek ki buranın sosyal hayatı da fena değil. Neyse, Faroe Adaları'ndan ilk bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.